Herkese merhabalar. Türkan Yallovstone kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 tane tarifim var. Genç ve ışıltılı bir görünüm için cildimizi germeger gerecek, sıkı gergin, kırışıkları giderecek, leke ve sarkmaları, koyu halkaları, en inatçı lekeleri dahi giderecek, cildimizi pürüzsüz bir görünüm kazandıracak, cilt hücrelerini yenileyici, cildimize nefes aldıracak, cildimizi derinlemesine temizlerken cilt tonunu eşitleyici, beyazlatıcı, ölü hücreleri de cildimizden söküp atacak olan ve aynı zamanda cilt üzerinde oluşan çukurları, fazla kilo alıp vermeye bağlı olan sarkmalar, çatlaklar, bütün bunların hepsini giderip onaracak, cildimize doğal bir esneklik kazandıracak. Yaraları, selülitleri, portakal kabuğu görünümünü, bütün bunların hepsini giderici muhteşem etkilere sahip 2 tane tarif arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyiniz. Çünkü ikisi de birbirinden muhteşem. Bir tanesi evimizdeki malzemelerle rahatlıkla hazırlayabileceğimiz yüz maskemiz. Yüz maskemizi hazırladığımız zamanda ilk kullanımda etkilerini göreceğiniz ve hatta komple vücudumuza uygulayabileceğimiz muhteşem bir maske. Diğeri de sürekli benden istemiş olduğunuz gündüz bakım kremi. Benim favori kremim. Bu arada burada da dipnot olarak belirtmek isterim. İlk önce kremimizin yapım aşamasına başlıyoruz. Ki bu arada maskeyi yapana kadar donsun ve bu kıvamı sizler de görmüş olabilin diye. Şimdi öncelikle kremimizi benmari usulü eritmek üzere sıcak bir suyun içerisine kremimizi yapacağımız kabımızın yerleştiriyoruz. Ve içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu Hindistan cevizi yağımı ilave ediyorum. Hindistan cevizi yağının cildimize inanılmaz faydaları var. Bunları hepimiz biliyoruz. Ben burada tekrar belirtip videoyu uzatmamak adına özetleyecek olursak cildimizi yenileyici, tazeleyici özellikte. İlk önce benmari usulü bunu güzel bir eritiyorum. Dilerseniz bu arada mikrodalganızda da bu işlemi yapabilirsiniz. Bende mikrodalga olmadığı için bu şekilde benmari usulü güzel bir ilk önce çözdürüyorum. Sıvı ve akışkan bir hale gelmesini sağlıyorum. Hindistan cevizi yağım çözüldükten sonra içerisine aynı ölçüde 1 tatlı kaşığı avokado yağımı ilave ediyorum. Tam 1 tatlı kaşığı dolusu avokado yağımı ilave ettikten sonra hemen 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağımı ilave ediyorum. Damlamadı. Kapağını açıyoruz. Tatlı badem yağımı ilave ettikten sonra içerisine yarım çay kaşığından biraz fazla lavanta yağımı ilave ediyorum. Lütfen o olur mu, bu olur mu demeyelim. Tüm bunlarla hazırladığınız zaman da bu bütün saymış olduğum etkileri sizler de cildinizde göreceksiniz. En kısa zamanda malzemeleri tamamlayıp evinizde olmayan malzemelerle bu kremi yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Sizin vazgeçilmeziniz, favoriniz olacak. Ve içerisine bendeki E vitaminleri küçük olduğu için 2 tane E vitamini ekliyorum. Büyük boy E vitamini ise 1 tane eklemeniz yeterli olacak. Kusursuz bir cilt istiyorsanız, tamamıyla gençleşmek istiyorsanız, tüm malzemeleri dikkatlice hazırladıktan sonra kuru ve temiz olan malzemelerle güzel bir karıştırıp tüm bu adımları uyguladığınızda gerçekten bu maskenin ve kremin tüm etkilerinden sizler de faydalanmış olacaksınız. Buna eminim arkadaşlar. Çünkü gerçekten mükemmel. Ben bunu uyguladığım zaman da cildimdeki muhteşem değişimi hemen hissediyorum. Cildimin nasıl gerildiğini, nasıl parladığını aynaya baktığınız zaman sizler de göreceksiniz, muhteşem bir etki. Tamamıyla birbirine karıştığından emin olduktan sonra kremimizi soğuması üzere buzdolabınıza götürüp koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde kremimiz
bu elimizdeki muhteşem bitkisel yağlarla güzelce hazırlanıyor. Diğer taraftan maskemizin yapılışına geçiyoruz. Bunun için bir tane yumurta akına ihtiyacım var. Bu arada belirtmek istiyorum, bu verdiğim ölçü yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerimiz için yeterli. Ancak siz komple bütün vücudunuza uygulayacaksanız o zaman bu ölçüleri 2 katına çıkartıyoruz. Şimdi bir yumurta akı için ölçümüz 1,5 tatlı kaşığı dolusu kakao. Kakaomu ilave ettikten sonra aynı ölçüde içerisine 1,5 tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Kakaonun cildimiz için muhteşem faydaları var. Bu şekilde diğer malzemelerle birlikte de bunun etkisini daha da arttırmış oluyoruz. Daha da zenginleştirmiş oluyoruz. Şimdi tarçınımı da ilave ediyorum. Ve içerisine 2 tatlı kaşığı sütümü ilave ettikten sonra ilk önce bu malzemeleri güzel bir karıştırıp daha sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Tamamıyla pürüz kalmamasıya güzel bir karıştırıp bir macun kıvamı elde etmiş olacağız. Maskeyi uygularken parmak uçlarınızla, dairesel hareketlerle güzelce bir cildinizi yedirin ve sıkılmadan cildinizde yarım saat bekletin. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu da balımı ilave ediyorum. Ve şimdi bunları da güzel bir harmanladıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı olmazsa olmazım benim en favori olan halis zeytinyağı. Halis zeytinyağının cildimize vermiş olduğu etkiler tartışılmaz. Çünkü içerisinde E vitamini barındırıyor, içerisinde nemlendiriciler, doğal nemlendirici, doğal asitler barındırıyor ve cildimizi tamamıyla tazeleyici etkide olmuş oluyor. Şimdi içerisine hemen zeytinyağımı da ilave edip yumurta akımın içerisine ilave ediyorum. Ayrı bir kapta çırpıyoruz ki çünkü yumurta akıyla toz olan malzemeler birden birbirine geçmemiş oluyor. Daha etkili olması için ayrı bir yerde hazırlayıp bu şekilde daha sonrasında ilk önce tahta kaşık yardımıyla güzelce yumurta akıyla birlikte bir çırpıyoruz. Daha sonrasında da mikserimizden destek alıp tüm malzemelerin tamamıyla çözülüp birbirine geçmesi için ve etkilerinden tam anlamıyla elde etmek için mikserimizle de 1-2 dakika çırpmaya devam ediyoruz. Bu maskemizi haftada bir gün düzenli olarak kullandığımızda kremimizi her gün günlük olarak günlük bakım kremi olarak kullanabiliriz. Günde 2 defa bile kullanabiliriz. Vücudumuza da uygulayabiliriz kremimizi. Bu şekilde hazırladıktan sonra parmak uçlarımızla dairesel hareketlerle güzelce bir cildimize yediriyoruz. Çatlakların ve pürüzlerin, kırışıkların yoğun olduğu bölgelere daha fazla sürüp daha fazla masaj uygulamaya özen gösterin ama lütfen hassas bölgelerinizi aşırı baskı uygulamadan kullanın. Bu şekilde iyice çırptıktan sonra komple yüzünüze, vücudunuza uygulayıp cildinizde yarım saat kalmasını sağladıktan sonra ilk önce cildimizi ılık suyla güzelce bir maskeyi arıtıyoruz. Arkasından yüzümüzü, boynumuzu, ellerimizi, dekolte bölgemizi soğuk suyla güzelce bir yıkıyoruz. Vücudumuza uyguladıysak ilk önce ılık suyla, ılığın bir tık üstü tamamıyla soğuk yıkayıp kendinize hasta etmeyin arkadaşlar. Daha sonrasında da güzelce bir soğuğa yakın suyla güzelce vücudunuzu durulayın ve arkasından bu muhteşem kremimizi cildinize uygulayın. Her tarifimde söylediğim gibi bu tarifimi de lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yararlanabilsinler. Ve aynı zamanda cildinizin küçük bir yerinde kulağınızın yan kısmı olabilir, bileğinizin iç kısmında olabilir.
Cildinize güzelce bir sürüp 15-20 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerjik reaksiyon vermezse sonrasında kullanabilirsiniz. İçeriğinde bulunan malzemelere karşı herhangi hassasiyeti bulunanlar lütfen bunları kullanmasınlar. Ama diğer türlü kullandığınızda muhteşem etkileri kısa sürede göreceğiniz, en kısa sürede de cildinizdeki bütün kusurların gittiğini göreceğiniz harika bir tarif. Türkan Yallavson'dan saygılar.